Biliyor musunuz, bazen hayat bizi öyle bir noktaya getirir ki nefes alamadığımızı hissederiz. O derin umutsuzluk çukurlarını, katlanılmaz acılarla baş başa kaldığımızdaki o kırılganlığı hepimiz bir şekilde biliriz. Peki ya tam o en zor anlarda, en güvendiğimiz kaynağın, yani yaratıcının sessiz kaldığını hissedersek? Bu incelememizde bu devasa yanılgıyı ve tarih boyunca peygamberlerin de içinden geçtiği o zorlu sınavların evrensel kurallarını masaya yatırıyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Şunu bir düşünün. Tanrı, Eyüp peygamberin o akıl almaz acılarına gerçekten kayıtsız mı kalmıştı, sessiz miydi? Bu aslında sadece Eyüp'ün değil, canı yanan, acı çeken, istisnasız her insanın zihninde yankılanan o evrensel soru. Aşırı ıstırap anlarında her şey üstünüze gelirken, yaratıcının orada olmadığına, sizi bir köşede unuttuğuna inanmak o kadar kolaydır ki. Ve inanın bana, bu öyle güçlü bir illüzyondur ki, tarihin en seçkin insanları bile bu ağırlıkla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Eyüp'ün yaşadığı o korkunç terk edilmişlik hissi, bakın bu aslında tamamen bizim, o dar, o sınırlı insan perspektifimizden kaynaklanıyor. İncelediğimiz kaynaklar bunu harika bir benzetmeyle açıklıyor. Tanrı'nın sessiz olduğunu ya da bizi bıraktığını düşünmek, sırf durduğumuz yere bakarak ufku dümdüz görüp, evet ya dünya kesinlikle düzdür demek kadar aceleci ve yanıltıcı bir yargı. Yani manzara bize öyle görünüyor olabilir ama hakikat kesinlikle bu değil. Birinci bölüm, Eyüp peygamberin ıstırabı. Peki, bu terk edilmişlik yanılgısı bir insanı psikolojik olarak nereye kadar götürebilir? Şimdi Eyüp'ün acısı öyle sıradan, içe kapanık, kişisel bir dert falan değildi. Onun ıstırap içinde dışa vurduğu sözler o kadar çiğ, o kadar dürüst ve gerçekti ki Yahudi düşünce tarihinde resmen deprem etkisi yaratmıştı. Öyle ki ölümden sonra bir hayatın olup olmadığı konusunda devasa teolojik tartışmaların fitilini ateşlemişti bu sözler. Acının koskoca bir inanç sistemini kökünden nasıl sarsabileceğini gösteren inanılmaz bir örnek bu. Tam bu çaresizliğin ortasında Eyüp o kadar trajik ama bir o kadar da vurucu bir metafor kuruyor ki, diyor ki bir ağacı kesseniz bile hala bir umut vardır değil mi? Suyun kokusunu şöyle bir aldığında kökünden inatla yeniden filizleniverir. Ama insan suları tamamen akıp itmiş, kavrulmuş, kurumuş bir çöl ırmağı gibi temelli çöktüğünü hisseder. Doğanın o yenilenme gücü karşısında insanın hissettiği o mutlak çaresizliğin bundan daha iyi bir tasviri olamaz sanırım. Şu cümlenin ağırlığına bir bakar mısınız? İnsan son soluğunu verir. Hani o nerede? Bu varoluşsal çığlık tarihin en büyük peygamberlerinden birinin dudaklarından dökülüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu bize aslında şunu kanıtlıyor. Dünyanın en seçkin, iradesi en güçlü insanları bile o derin insani kırılganlığı, o korkunç şüpheyi iliklerine kadar hissetmişler. Acı gerçekten de kimseye ayrıcalık falan tanımıyor. İkinci bölüm. Acının sözlüğü. İncelediğimiz kaynak metinler, bu bahsettiğimiz evrensel acıları kategorize etmek için bize müthiş bir sözlük sunuyor. İnsanlığın tarih boyunca karşılaştığı bu ilahi sınavların iki çok sert formu var. İlki, azap. Ne demek bu? Elinizdeki bir şeyden, değer verdiğiniz bir varlıktan mahrum bırakılmanız, bir yoksunluk yaşamanız demek. İkincisi ise bunun çok daha dramatik bir boyutu, helak. Yani varlıktan doğrudan doğruya yokluğa çakılış. Tarih sahnesinden mutlak, geri dönüşsüz bir siliniş. İkisi de birer imtihan ama takdir edersiniz ki yıkıcılık seviyeleri arasında uçurum var. Tabii sınav kavramları bununla bitmiyor. Mesela fitne var. O içinizi yavaş yavaş kemiren, sizi içten içe eriten o sinsi zorluklar. İmtihansa hani o en zor anlarda gerçekte ne mal olduğumuzu, karakterimizin özünü açığa çıkaran bir test. Ama bakın, benim için asıl vurucu olan bela kavramı. Bela dendiğinde aklınıza hep kötü şeyler gelir değil mi? İşte kaynak metin tam burada çok net bir uyarı yapıyor. Zenginlik, güç, refah, rahatlık bunların hepsi de aslında birer beladır. Yani bollukla da test ediliyoruz. Bu hayata bakış açımızı tamamen alt üst eden bir detay bence. Üçüncü bölüm. Evrensel kural. En çok peygamberler acı çeker. Peki bu dünyada en büyük çileyi kim çekiyor dersiniz? Eyüp peygamber kesinlikle bir istisna değildi. Evrensel bir kural var karşımızda. Bu dünyada en çok acıyı peygamberler çeker. Çünkü onların omuzlarındaki o devasa yükler, o tarihi amaçlarına ulaşmadan önce muazzam krizlerden geçmelerini gerektirir.
Düşünün, İbrahim'in o meşhur ateşle sınavı, Musa'nın Mısır'da istemeden işlediği bir cinayet yüzünden yaşadığı o kaçış ve çaresizlik ya da Hazreti Muhammed'in Taif'te taşlanıp yapayalnız ve kan revan içinde kaldığı o hüzün yılı. Hepsi ama hepsi görevlerinden önce o karanlık çukurun dibini görmek zorundaydı. İbrahim peygamberin durumuysa cidden çok özel. Onu sadece ateşe atılmasıyla ya da oğlunu kurban etme emriyle hatırlıyoruz genelde. Ama kaynağımıza göre onu asıl evrensel bir önder yapan şey, kelimelerle olan o büyük metafizik sınavıydı. İnsanlığı o sığ, dar kalıplardan çıkarıp, akıl ve vicdanla bambaşka, evrensel bir düzleme taşıma sınavı. Ve emin olun, bu sınavı geçmenin bedeli gerçekten çok ağırdı. Peki bu sürecin psikolojik döngüsü nasıl işliyor? Şöyle söyleyeyim, 3 net adım var. Birinci adım dibe vuruş. Mutlak bir izolasyon ve umutsuzluk. İşte insanın dışarıdan gelecek bir müdahaleye en açık olduğu, en şeffaf an burası. İkinci adımda ilahi bir dokunuş geliyor. Kur'an buna sekine diyor. Yani kalbe inen, akıl almaz bir ilahi huzur ve dinginlik. Ve üçüncü adım, bu yeni güçle, bu enerjiyle ayağa kalkıp omuzlarındaki yükü sırtlanarak insanlığı dönüştürmeye başlıyorlar. Hz. Muhammed'in o meşhur fetret dönemini bir hatırlayın. Vahiy bir anda kesiliyor. O kadar uzun bir süre sessizlik oluyor ki peygamber artık Tanrı'nın kendisini terk ettiğini düşünmeye başlıyor. İşte o korkunç buhranın, o yalnızlığın ardından şu ayetler geliyor. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. İnanılmaz bir şefkat var burada. Bu aslında sadece ona değil, bugün terk edildiğini hisseden tüm insanlara korkma, unutulmadın mesajıdır. İlahiyatın kalbi tam olarak bu kırılma noktasında atıyor işte. 4. bölüm, sabrı yeniden tanımlamak. Madem bu acılar ve sınavlar kaçınılmaz, o halde bunlara nasıl cevap vereceğiz? Burada bir duralım, çünkü bu konuyu netleştirmemiz şart. Sabır dediğimiz şey, kesinlikle bir köşeye çekilip hiçbir şey yapmadan öylece sessizce beklemek değildir. Hele ki zorbalığa çaresizce boyun eğmek hiç değildir. Bu, konunun açık ara en çok yanlış anlaşılan noktası. Kafanıza inen darbeleri sineye çekip ne yapalım kader demek sabır olamaz. Peki o zaman nedir bu sabır? Asıl sabır, inanılmaz aktif bir eylemdir. Sizi içten içe çürütüp çökertecek o karanlık duygulara karşı elinizde tuttuğunuz sapasağlam bir kalkandır. Her şeye rağmen iyi kalabilmek için verdiğiniz amansız bir mücadeledir. Kafayı eğmek değil, aksine aktif bir direniş sergilemektir. Ve en önemlisi, var olan o kötü gerçekliği, o tabloyu değiştirmeye yönelik sarsılmaz bir iradedir. Yani sabır dediğimiz şey, pasif bir kabul değil, tamamen aktif ve dönüştürücü bir güç. Bakın, Hz. Muhammed'in hayatından bu konuyu mükemmel özetleyen bir anekdot var. Bir gün peygamber, bir mezarın başında acıdan aklını yitirmişçesine feryat eden bir kadın görüyor ve ona sabretmesini söylüyor. Kadın, o anki acıyla onu tanımıyor bile ve tersliyor. Biraz zaman geçip de onun peygamber olduğunu öğrenince koşa koşa gidip özür diliyor. Ve tamam diyor, artık sabredeceğim. İşte tam o an peygamber o muazzam sözünü söylüyor. Sabır, ilk karşılaşma anındadır. Yani olay olup bittikten sonra, bağırıp çağırdıktan, tüm metanetini kaybettikten sonra değil. Trajedi sana ilk yumruğu vurduğunda o dik duruşu, o umudu koruyabilmektir sabır. 5. bölüm, umut ve inşirah. Peki bizi içten içe yiyip bitiren o korkunç yalnızlığı aşmanın bir yolu olmalı değil mi? Her trajedi doğası gereği insanı hayattan, diğerlerinden koparır ve dipsiz bir yalnızlığa iter. O içine düştüğünüz kimsesizlik hissi aslında dünyadaki en ağır yüktür. Ancak bu mutlak izolasyonun tek, yegane bir şifası var: umut. Karanlığın tam ortasında bizi tekrar ayağa kaldıran, geleceğe, hayattaki amacımıza ve varoluşa yeniden bağlayan o yıkılmaz köprünün ta kendisidir umut. Kaynaklarımız bu umudun metafiziksel karşılığına inşirah diyor. Bu kelimeyi duymuşsunuzdur ama inanın, mesele sadece mecazi bir göğüs ferahlaması falan değil. Bu, bilincin, insanın o daracık kalbinin akıl almaz bir şekilde genişletilmesidir. İnşirah, normal şartlarda bir insanın asla ama asla tek başına taşıyamayacağı o ağır yükleri sırtlanabilmesi için ona verilen ilahi bir genişlemedir. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi ayetinin altındaki asıl o muazzam güç budur işte.
Bu analizimizi bitirirken en başa Eyüp peygamberin o unutulmaz metaforuna dönmek istiyorum. Hayatın o kaçınılmaz, o sert kırılma anları sizin de kapınızı çaldığında ne yapacaksınız? Tanrı'nın sessizliğini bir terk ediliş sanıp suları çekilmiş kuruyan bir çöl ırmağı gibi öylece çökecek misiniz? Yoksa aktif bir sabırla direnip göğsünüzdeki o ilahi inşirahla suyun kokusunu almış bir ağaç gibi o kuruyan köklerinizden inatla yeniden mi filizleneceksiniz? Karar tamamen sizin. Bu derin kaynakları benimle birlikte incelediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.